Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bol domatesli, bol sebzeli nefis bir pilav tarifim var. Bir tane büyükçe kuru soğan kullanıyorum. Kuru soğanı küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ortasından da keserek küçültüyorum. Çok aşırı büyük olmasın, pilavın içerisinde güzel gözükmez. Sebzeli bulgur pilavında bol soğan çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka büyük bir soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle soğanlarımı iyice küp küp doğradım. Şöyle bir kenarıya alıyorum ve 3 tane yeşil biber kullanıyorum. Biberleri de ince ince doğruyorum. Çok aşırı kalın kalın doğramayın. Pilavın içerisinde şöyle hem kibar durması için hem de ağıza çok aşırı büyük gelmemesi için bu şekilde doğramanız yeterlidir. Evet, biberleri de hazırladım ve tencereye geçiyorum. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım tencereye. Dilerseniz sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Soğanları içerisine ilave ediyorum ve önce soğanları yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Biberlerle birlikte pişireceğim için çok aşırı kıpkırmızı oluncaya kadar pişirmiyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar yumuşadı ve içerisine 2 diş sarımsak ekledim. Sarımsakları da şöyle küçük küçük doğradım. Dilerseniz ezebilirsiniz. Ve biberleri de içerisine ilave ediyorum. Hepsini birlikte iyice kavuruyorum. Bu pilavımızın özelliği kavrulunca lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir pilav yemiş olursunuz. Kapağını da mutlaka kapatalım ki hem buharında yumuşasın hem de güzel bir şekilde pişsin. Evet, artık gördüğünüz gibi biberler yumuşadı. Soğanlar da gayet güzel kavruldu. Ve içerisine salçasını ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu salça ilave ediyorum. Benim salçam karışık salça arkadaşlar. Dolu dolu olmasına özen gösterin. Pilavımız daha lezzetli olacaktır. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Mutlaka salçayı kavurun arkadaşlar. Çiğden eklemeyin. Midede yanma ve ekşime yapar, yoksa her türlü yemeklerinizde salçayı kavurarak kullanalım. Evet, üzerine 4 tane domates ekliyorum. Kabuklarını soydum ve küçük küçük doğradım. Kesinlikle kalın kalın değil. Küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. Domateslerle birlikte kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Şöyle 5-6 dakika iyice pişireceğim ki domatesler kıvam alsın. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde domatesler eridi gördüğünüz gibi. Evet. Mis gibi bir kokusu var şu an. İçerisine 1,5 su bardağı bulgur ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Ben bulguru yıkıyorum. Her zaman belirttiğim gibi artık eski takipçilerim de bilir. Ben bulguru yıkayarak kullanıyorum. Sizler dilerseniz yıkamadan da kullanabilirsiniz. Bulguru biraz kavuracağım. 2-3 dakika kadar kavuracağım. Ve üzerine yarım yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Ben pirinç ve bulgur pilavında tereyağını sonradan ekliyorum. Zeytinyağı ile birlikte eklemiyorum. Çünkü tereyağı yanıp kararmaması için bu da önemli bir ayrıntıdır. Tereyağı ile birlikte şöyle 2-3 dakika kadar kavurdum. Ve üzerine suyunu ekliyorum. Ilık su ekliyorum arkadaşlar üzerine. Üzerine ılık su ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı su ekledim. 1,5 su bardağı bulgura
3 su bardağı su ilave ediyorum. Sizler de bulgurunuzun su çekme derecesine göre su miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Çünkü her marka farklı su çeker. Bunu da lütfen unutmayın. Beni 3 su bardağı ekledi diye sizler de 3 su bardağı eklemeyin kesinlikle. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi markadan markaya değişkenlik gösterebilir. Bulgur pilavının olmazsa olmazı benim için karabiber. Çok yakıştırıyorum. Tuzunu ekledim ve şöyle 5 dakika sonra kontrol ediyorum. Evet, bulgurlar şişmeye başladı, pişmeye başladı. Şöyle. Aslında pilav karıştırılmaz arkadaşlar. Pilavın suyunu verirsiniz, kapağını kapatırsınız ve kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. Ben video çektiğim için sizlere bütün aşamalarını, pişme aşamalarını göstermek için hafif karıştırdım. Şöyle tekrar kontrol ediyorum bir 5 dakika sonra. Evet, gayet güzel bir şekilde artık bulgurlar pişti. Şöyle suyunu da çekti. Sadece 1-2 dakika kadar bekleteceğim. Ve artık ocağımın altını kapatarak demlenmeyi bırakıyorum. Evet, pilavım demlendi. Şöyle sizleri servise alarak da göstermek istiyorum. Gerçekten hiç abartmıyorum. Kıvamı ve lezzeti muhteşem bir bulgur pilavı tarifi. Mutlaka tarifimi deneyin. Eğer denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok değerli ve çok kıymetli. Şöyle pul biberiyle servis edeceğim. Hafif acılı acılı mis gibi oldu. Her zaman söylüyorum. Ne kadar mideye hitap ediyorsanız göze de hitap etmelisiniz. Sunum çok önemli. Benim için çok önemli. Sizler de sevdiklerinizi sunum yaparak servis edin ki onlar da değerli olduklarını hissetsinler. Şöyle kaşıkla bir de kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten tane tane nefis bir bulgur pilavı oldu. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.